Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size doğal sayılar konusunu anlatacağım. Öğretmenim hani nerede? Hiçbir şey yok, bu kağıt boş derseniz tabii ki sayıları yazarak anlatacağım. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Şimdi 3. sınıfta siz 3 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştiniz. Örneğin bir tane yazalım. 685. Ve bu doğal sayıların basamakları vardı. Mesela 5'in olduğu yer neydi? Birler basamağı. Değil mi? 8'in olduğu yer onlar basamağı. 6'nın olduğu yer yüzler basamağı. Ve bunların basamak değerleri vardı. Mesela 5'in basamak değeri 5 tane birlik 5 ediyor. 8'in basamak değeri 8 tane onluk 80 ediyordu. 6 tane yüzlük de 600 ediyordu. Bunlar basamak değerleri. Bir de sayı değerleri vardı. Sayı değeri demek yani 5 tane, 8 tane, 6 tane. Yani 8'in sayı değeri 8, 6'nın sayı değeri 6. Kendisiyle aynı oluyor. Bu sayı değeri demek kaç tane olduğunu bize söylüyor demek. Basamak değeri ise hangi basamaktaysa oradaki kazandığı değer oluyor. İşte 8 onlar basamağında olduğu için 8 tane onluk 80 ediyor. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bu yıl 6 basamaklı doğal sayıları öğreneceksiniz. Hemen bir tane yazıyorum. Örneğin şöyle bir 6 basamaklı sayı yazıyorum. Arasında biraz boşluk da bırakacağım. 3 tane böyle. Hem okuması hem yazması kolay olsun diye. İşte şöyle yapalım. Şöyle bir sayı yazdım. Şimdi rakamlar çoğaldıkça sayıları daha kolay okumak için, daha kolay yazmak için gruplandırma yapıyoruz. Gruplandırma demek onları takımlara ayıracağız yani. Ve bu takımlara matematikte bölük deniyor. Örneğin bakın şuradaki 3 tane doğal sayıyı şöyle ayırdığım zaman bunlara birler bölüğü diyeceğiz. Yani birlerin takımı. Burası ise binler bölüğü olacak. Binler takımı yani. Birler bölüğü ve binler bölüğü. Ne işe yarıyor peki bu bölüklere ayırmak? Dediğim gibi daha kolay okumamızı ve daha kolay yazmamızı sağlıyor. İlk önce sayımızı isterseniz bir okuyalım ve yazalım. İlk önce büyük olan bölükten başlıyoruz. Yani binler bölüğünden. Ne var burada? 712 değil mi? O zaman şöyle diyoruz. 700 buradaki sayıyı yazıyoruz. 712 bin diyoruz. Yani bölüğün ismini koyuyoruz. 712 bin sonra diğerleri 695. 695. İşte yazarken böyle. Okurken de yine aynı şekilde 712.695 diye okuyoruz. İşte bu şekilde gruplandırmamızın sebebi bu. Daha kolay okumak ve daha kolay yazmak için. Dikkat ederseniz azıcık arada boşluk da bıraktım. Çünkü böyle çok rakamlar birbiriyle bitişik olduğunda karıştırabiliyor öğrenciler bazen. Bu şekilde yazabilirsiniz. Peki bunların sayı değeri nasıl oluyor? Basamak değeri oluyor, nasıl oluyor ona bakalım. Yine aynı sayıyı yazalım. İlk önce sayı değerlerini yazalım. Şimdi hatta şöyle diyeyim. Sayı değeri. Şuraya yazayım. Şimdi 7'nin sayı değeri 7. Kendisiyle aynı. Neden? 7 tane var demektir burada. Hangi basamak olduğunu birazdan göstereceğim. 1'in sayı değeri 1. 2'nin sayı değeri 2. 6'nın sayı değeri 6. 9'un sayı değeri 9. 5'in sayı değeri 5. Yani 7 tane işte 100 binlik var diyeceğiz. İşte 2 tane binlik var diyeceğiz. Basamak isimlerini de şimdi yazacağım. Peki bunların basamak değerlerini ne zaman yazalım? Birazdan yazalım. Şöyle ilk önce sayımızın basamak isimlerini yazalım. Şöyle yazıyorum. Birazcık şöyle ayrı olarak göstereyim. 695. Bunlar biraz yakın oldu ama neyse. Şimdi bu basamağın ismini biliyorsunuz zaten. Birler basamağı değil mi? Bunun ismi onlar basamağı. Altının ismi altının olduğu yerde yüzler basamağı. Şimdi yeni basamak isimlerimiz. Şu 2'nin olduğu yere binler basamağı diyoruz. 1'in olduğu yer 10 binler basamağı, 10 binler yazalım şöyle. 7'nin olduğu yerde 100 binler basamağı, 100 binler.
yazalım. İşte isimleri bu. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Bölük olarak yazdığımızda yine yukarıda yazmıştık. Burası birler bölüğü, burası binler bölüğü. Şimdi basamak değerlerini yazalım. Yine sayımızı şurada gösterelim diyeceğim ama karışacak. En iyisi şuraya yazalım. 712.695. 5'in basamak değeri 5 tane birlik 5 eder. 9'un basamak değeri 9 tane onluk 90 eder. 6 tane yüzlük 600 eder. Yani basamak değeri olarak. 2 tane binlik basamak değeri 2000. 1 tane 10 binlik basamak değeri 10.000 ve 7 tane 100 binlik basamak değeri 700.000. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi peki bu işin kolay yolu var mı derseniz şöyle basamak değerlerini gösterirken çünkü basamak değerleriyle ilgili çok soru sizlere gelecek. Sayımızı ben yine bakayım şuradan 712.695'ti. 712.695. Mesela diyelim ki karşınıza bir soru çıktı. Dedi ki buradaki sayının içindeki 7 rakamının basamak değeri kaçtır dedi size soru. Şöyle yaparsınız. 7'yi şöyle yazarsınız. Diğer yanındaki basamakların yerine 0 koyarsınız. Bakın işte 7'nin basamak değeri 700.000 oldu. Yani işin kolayını gösteriyorum. Örneğin 2'nin basamak değerini sordu. 2'yi yazarsınız. Şöyle göstereyim. Sonra yanında bakın 3 tane daha rakam var değil mi? O zaman 3 tane 0 koyarsınız. Ve 2'nin basamak değeri 2000 olur. Bu şekilde basamak değerlerini sorularda karşınıza çıktığında hemen belirlersiniz kısa yoldan. Peki bu doğal sayıları çözümleme yaparken ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Farklı şekillerde çözümleme var. 3 çeşit çözümleme göstereceğim. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz ya da öğretmeniniz hangini istiyorsa onu kullanabilirsiniz. İlk önce sayımızı yazalım. İlk önce çözümleme yolu olarak yazarak çözümleme. Yani en büyük basamaktan 7'yi yazıyorsunuz. 7 tane burası 100 binler basamağıydı değil mi? 7 tane 100 binlik yazıyla yani. 3. sınıfta zaten böyle çözümlemeler yapmışsınızdır. Bir tane 10 binlik artı 2 tane binlik artı 6 tane yüzlük 6 yüzlük yazalım. Yetmedi. Hemen alt satıra geçiyoruz. 9 tane onluk 5 tane birlik. Bu yazarak çözümleme. Ve ne yaptım? Bu şekilde çözümlemiş oldum. İkinci olarak başka bir çözümleme yöntemi basamak değerlerini yazarak çözümleme. Nasıl? 7 tane 100 binlik vardı değil mi? Bunun değeri neydi? 700 bin. 700 bin artı bir tane 10 binlik yani 10 bin artı 2 tane binlik yani 2000 artı 600 artı 90 artı 5. Bu da basamak değerleriyle çözümleme. Bir de çok kullanılmayan ama bazı kitaplarda karşınıza çıkabilir. Yardımcı kitaplarda, ders kitabınızda görebilirsiniz. Şöyle çarpma yöntemiyle. Nasıl çarpma yöntemiyle? Mesela yine en büyük basamaktan başlıyorsunuz. Parantez içerisinde gösteriyorsunuz. 7 çarpı 100 bin. Çünkü 100 binler basamağında ya. 7 çarpı 100 bin. Diyorsunuz artı bir tane 10 binlik. Yani 1 çarpı 10 bin yazıyorsunuz. 2 tane binlik. 2 çarpı 1000 artı diyorsunuz. 6 tane yüzlük. Aşağıya geçeyim. 6 çarpı 100 artı 9 çarpı 10 artı 5 çarpı 1. Bu biraz uzun sürüyor. Biraz da karışık geliyor öğrencilere. Genelde öğretmenlerimiz bu yöntemleri daha çok kullanıyorlar. Ama dediğim gibi bazı yardımcı kitaplarda karşınıza çıkabilir. Böyle çözümlenmiş olarak verilen bir sayıyı size sorabilir. Şimdi isterseniz biraz da alıştırma yapalım bu konuda. Örneğin bir doğal sayıyı yazayım. Bu kez içinde 0 da olsun. Çünkü 0 olduğunda bazen nasıl yapacağız onu da size göstermiş olayım. Mesela 805.704 olsun sayımız. Şimdi bu sayıyı diyelim ki çözümleme yapıyoruz. Şeyle yapalım. Basamak değerleriyle yapalım. İlk önce 8'den başlıyorum.
8'in basamak değeri 800 bin. Artı buradaki sıfırı yazmamıza gerek yok. Yani isterseniz yazabilirsiniz ama hiçbir anlamı yok. Yani sıfır koyabilirsiniz. Çözümleme yaparken içeride eğer sıfırlar varsa bunları koymanıza gerek yok. Sonra sıradakini yazarsınız. Yani 5 tane bir binlik var, 5000. Artı 7 tane yüzlük 700. Artı 4 tane birlik 4. Bu kadar yapmanız yeterli. Bazen size şöyle bir soru gelebilir. Örneğin çözümlenmiş olarak bir sayı verilir. Göstereyim. Örneğin şöyle bir sayı verildi. Bakın çözümlenmiş olarak. İşte bu çözümlenmiş sayıyı yazın dedi mesela sorumuz. Şöyle ayırayım da karışmasın. 600 bin var. İşte 20 bin var. Artı 300 var. Artı 2 var. Şimdi buradaki çözümlenmiş sayıyı doğal sayı olarak yazın dediğinde öğrenciler bazen şu hatayı yapıyor. Bakıyor rakamlara 6, 2, 3, 2 görüyor ve cevabı şöyle zannediyor. Ben uzağa bir yeri yapacağım doğrusunu. İlk önce yanlışı göstereceğim. 6, 2, 3 ve 2'yi yazıyor böyle şöyle. Ve sayı bu zannediyor. Yanlış. Çünkü sayımız 6232 değil. Neden yanlış? Bunu bir çizelim. Bakın 600 bin. Tamam 100 binler basamağında 6'yı koyduk. 10 binler basamağında da 20 var. 2 var. Onu da koyduk. Bakın binler basamağı yazılmamış. O zaman binler basamağı yazılmadıysa biz orayı boş geçemeyiz. Oraya kendimiz 0 koyacağız. Neden yazılmamış? Çünkü 0 var da o yüzden yazılmamış. Bazen böyle şaşırtmaca karşınıza gelebilir. Yüzler basamağında 3 var değil mi? Koyduk. Bakın onlar basamağı yok. Demek ki o zaman ben buraya 0 koyacağım. Ve birler basamağında 2 var. Bakın sayımız 620.302'ymiş. Yani ilk baştaki yanlış olarak yazdığım sayı değilmiş. Demek ki böyle durumlarda buna dikkat etmelisiniz. Ya da yazıyla verebilir size. Mesela şöyle. 4 tane 100 binlik var. Artı 3 tane onluk var. Artı 5 tane de birlik var. Bu sayıyı yazın dedi. Mesela bir soru karşınıza geldi. Şunu ayıralım yine. Ne yapacağız? Sen 4'ü, 3'ü ve 5'i koyarsan tabii yanlış olacak. Verilmeyen basamakları buraya yazmamışlar. Ama onları da sayımızı oluştururken koymamız gerekiyor. 4 tane 100 binlik başa koyalım. 10 binlik var mı? Yok. O zaman 0. Binlik var mı? Yok. Yazılmamış. 0. Yüzlük yazılmış mı? O da yok. O zaman bir 0 daha. Onluk var. 3 tane onluk ve 5 tane birlik. Bakın sayımız 400.035. İşte bu şekilde. Buna dikkat edin diyorum. İsterseniz son olarak bir alıştırma daha yapalım ve sonra dersimizi bitirelim. Doğal sayılar konusu tabii daha devam edecek. Bir derste hepsini anlatırsam çok uzun sürer. Bir bölümünü anlatmış olalım sadece. Örneğin bir tane sayı yazalım. 580.048 olsun. Şimdi bu sayının buradaki sayımızın okunuşunu öğretmeniniz sorabilir. Okurken ne demiştik? Bölük bölük okuyacağız. Ya da şöyle diyelim. İlk önce bölüklerin isimlerini yazalım. Nedir burası? 580'in olduğu yer binler bölüğü. Binler bölüğü. Buradaki grubun ismi bu. Binler bölüğü. 48'in olduğu yer yani 0,48'in olduğu yerde birler bölüğü. İsim olarak, bölük olarak böyle. Öğretmeniniz size basamak isimlerini de sorabilir. Ne yapıyorduk? Burası birler değil mi? Birler basamağı. Burası onlar basamağı. Burası yüzler basamağı. Basamak isimleri dediğinde hepsini yazıyorum. Binler basamağı. Yani isimlerini soruyor çünkü öğretmen. Örneğin. 10 binler basamağı. 10 binler diyelim. Ve 5'in olduğu yerde 100 binler basamağı. Basamak isimleri bunlar. Peki basamak değerlerini yazalım derse öğretmen. 8'den başlıyorum en küçük basamaktan. 8'in değeri 8 tane birlik 8. 4'ün değeri 4 tane onluk ne yapıyor? 40. 0'ın değeri yine 0. 0 tane var. Yani hiç yok demektir. Yüzlük yani. Binlik de yok. Yine 0. 8'in değeri 8 tane 10 binlik 80 bin yazmalıyım. Ve 5'in değeri 5 tane 100 binlik ne yapar? 500 bin eder. Peki öğretmen şunu dedi. Sayı değerlerini yazın dedi. Sayı değerleri kendisiyle aynı zaten. 8'in değeri 8, 4'ün değeri 4. Buradaki 5'in değeri 5. Ne demiştik? Sayı değeri demek kaç tane olduğunu söylüyor demek. Yani 8 tane 10 binlik var. O zaman sayı değeri 8 demektir.
Bunlar buraya yazdıklarım basamak değeri. Sayı değeri ile basamak değeri kavramlarını bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine devam videolarında görüşmek ümidiyle. Umarım dersimi beğenmişsinizdir. Her zamanki gibi size iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.